Selam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere VPET'ten bahsedeceğim. VPET'te gördüğüm avantajların yanı sıra videonun sonunda bir de tüyo vereceğim. Dolayısıyla hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, bu tarz platformları kullanmak için kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyede olması gerekiyor ve bu tarz platformlarda genellikle MetaMask tercih ediliyor. Dolayısıyla MetaMask kullanmayı belli bir seviyede bilmeniz gerekiyor. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa hemen sağ üst tarafta bir kart çıktı. Öncelikle o videoyu izleyip sonra bu videoya devam ederseniz sizler için daha yararlı olacaktır. Ben şimdi kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyede olduğunu düşünerek videoya geçiyorum. Şimdi dostlar, VPET platformu oldukça yeni bir platform ama oldukça yeni bir platform olmasına rağmen iki tane baba projeyi IDO aşamasına getirmeyi başardılar. Bunlardan bir tanesi CryptoGPT, diğeri de hepinizin bildiği gibi ChainGPT. Bu iki projede oldukça iyi performans gösterdi. Bunun yanı sıra tabii platformun başarılı olması nedenlerinden bir tanesi DAOmaker'la bir partnerliğinin söz konusu olması ve DAOmaker'a gelen bazı special projelerinde buraya gelebilecek olması ki İki projenin geldiğini biliyoruz. Bir tanesi iptal olsa da platform bu anlamda iş yapacağını bize gösterdi. Platformdan kabaca bahsetmek gerekirse diğer platformlara benziyor ama tier sisteminde bir değişiklik var ama temelde şöyle. Öncelikle kimlik doğrulama yapıyorsunuz. Ardından token stake ediyorsunuz ve IDO'lara katılıyorsunuz. Tabii platformun tier sisteminden de bahsetmek gerekirse burada aslında alıştığımız tier 1, tier 2, tier 3 gibi sistemler yok. Onun yerine ne kadar çok token'ınız varsa o kadar çok allocation aldığınız bir sistem var. Ve bu platformdaki IDO'lara katılmak için minimum 40.000 adet token bulundurmanız gerekiyor. Yani bunu stake etmeniz gerekiyor. Burada maksimum 1 milyon adet demiş ama bu yakın tarihte güncellendi. 5 milyon adete kadar token stake edebiliyorsunuz. 5 milyonun üzerinde ettiğiniz token stake'leri allocation anlamında size bir şey kazandırmıyor. Yani 40.000 ile 5 milyon arasında token stake edebiliyorsunuz. Tabii allocation hesaplaması sadece token miktarıyla alakalı değil, stake ettiğiniz havuzun süresiyle de alakalı. Onu da birazdan anlatıyor olacağım. Şimdi gelelim kimlik doğrulama aşamasına. Arkadaşlar, öncelikle sağ taraftan cüzdanınızı platforma bağlıyorsunuz. Ardından dashboard ekranına geliyoruz ve buradan kimlik doğrulama adımlarını başlatıyoruz. Bu ekran karşınıza çıkmazsa endişelenmeyin. Basic Staking ekranında olabilirsiniz. IDO sekmesini tıklarsanız buraya kolaylıkla ulaşacaksınızdır. Ardından buradaki butonu tıkladığınızda kimliğinizi doğrulamanız için sizi ilgili platforma gönderecek ve buradaki kısa adımları izleyerek çok kolay bir şekilde kimliğinizi doğrulayabiliyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken şey şu: IDO'dan 24 saat önce kimliğinizin doğrulanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir IDO'ya katılmayı planlıyorsanız erken hareket etmeniz faydalı olacaktır. Şimdi dostlar, IDO'lara katılmanın önündeki ilk engeli tamamladık. Kimlik bilgilerimizi doğruladık. Ardından token stake etmemiz gerekiyor. Sonra da IDO'ya katılacağız. Token stake etmek konusunda da iki tane şey bilmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi basic staking tarafı. Eğer token'ınızı buraya stake ederseniz IDO'lara katılamıyorsunuz. Dolayısıyla IDO'lara katılmak için buradaki havuzlardan birini tercih etmeniz gerekiyor. Ve buradaki havuzları seçerken de dikkat etmeniz gereken en önemli konu size hangisinin daha fazla allocation vereceği. Yani videonun başında söylemiştim ya, ne kadar çok token tuttuğunuz önemli. Bunun yanı sıra hangi havuza stake ettiğiniz de önemli. Bu ikisinin çarpanı size maksimum allocation veriyor. Yani elinizde diyelim 1 milyon adet token var. Bunu bronze'a stake ederseniz sallıyorum $100 allocation alırken işte platinum'a stake ettiğinizde $300 allocation verebiliyor. Dolayısıyla ne kadar çok token'ınız olduğu önemli ama hangi havuza stake ettiğinizde son derece önemli. Dolayısıyla bunu göz önüne alarak stake işlemini gerçekleştirin ve her havuzunda yıllık bir getirisi var ve bu da size VWAY token olarak veriliyor. Şimdi gelelim token satın almaya, ardından da platforma stake işlemini göstereceğim. Arkadaşlar, token'ınızı buradaki platformlardan herhangi bir tanesine alabilirsiniz ama ben PancakeSwap'tan almayı uygun görüyorum. Dolayısıyla PancakeSwap'ı tıkladığımda beni aslında kontrata götürüyor ve BNB karşılığında VWAY token satın alabiliyorum. Platformun minimum gereksinimi 40.000 adet token'du ve o şu anda $255 civarı bir para yapıyor. Ben genelde en alt seviyeden stake'leri önermem arkadaşlar. Çünkü attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağaya değmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu platformda şunu fark ettim. IDO kısmında düşük allocation verse de FCFS kısmında oldukça yüksek allocation'lar verebiliyor. Dolayısıyla hiç bütçeniz yoksa 40 bin token'da aslında platformu denemek için oldukça faydalı olabilir. Çok kısa sürede maliyetini çıkarabilir. Ama bütçeniz varsa daha yüksek seviyelerden stake yapmanızı, platformdan verim almanız açısından öneririm. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi platforma geri dönelim ve stake işlemini sizlere göstereyim. Ardından platforma döndükten sonra artık stake işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Herhangi bir tanesini tıkladığımızda bizi staking işleminin olduğu ekrana götürüyor. Bakın, daha önceden deneme amaçlı 41.000 adet token'ı ben buraya stake etmiştim. Dolayısıyla bunun 15 günlük bir süresi kalmış. 15 gün sonra buradaki kredilerim açılacak ve şu kadarlıkta bir ödül kazanacağım. Bunun dışında yeni token'larımı stake etmek istediğimde buradaki herhangi bir tanesini tercih edebiliyorum. 12 aylığı tercih ettiğimde
üzerine bir kere tıklayıp ne kadar token stake etmek istediğime karar veriyorum. Örneğin burada 100 adet token'ı sizinle beraber stake edelim. Deposit butonuna bastığımda MetaMask'ım açılıyor ve harcama limiti istiyor benden. Ben şu anda 100 adet token stake edeceğim için 100 adetlik bir onay veriyorum. Bu harcama izni de ardından stake işlemi için bir onay daha vereceğim. MetaMask tekrar açılacak. Gördüğünüz gibi onayla dedikten sonra 100 adet token'ı ben artık 12 aylık havuza da stake ettim. 12 ay boyunca buradaki token'larıma dokunamayacağım ama 12 ayın sonunda token'larımı dilersem geri alabileceğim. Tabi bu süreçte tüm IDO'lara da katılabileceğim. Gördüğünüz gibi 100 adet token'ım buraya stake edildi ve tekrar açıldığında ödülümle beraber buradaki token'larımı geri alacağım. Şimdi gelelim IDO'lara nasıl katılacağınıza. Projeler bölümüne geliyorsunuz ve burada yaklaşan IDO'lardan bir tanesini seçiyorsunuz. Önceden register yapmanız gerekiyor. Örneğin bu projeyi sizinle beraber register yapalım. Buradaki ilgili uyarıyı onaylıyorum ve gördüğünüz gibi artık IDO'ya dahil oluyorum. Ben şimdi size daha iyi anlatabilmek için bir önceki IDO süreçlerini kaydettim. Onun üzerine anlatmaya devam edeceğim. Şimdi dostlar biraz önce gördüğünüz gibi ben de ChainGPT IDO'suna önceden register yapmıştım ve IDO günü geldiğinde tekrar üzerine tıkladığımda beni böyle bir sayfa karşıladı. Gördüğünüz gibi burada bir geri sayım oluyor ve geri sayımın sonunda ne kadarlık allocation alacağınız size belirtiliyor. Ben minimum şartlardan bir stake işlemi yapmıştım platformu denemek için ve 18 dolarlık bir allocation vermişti. Geri sayım bittiğinde gördüğünüz gibi burada bir USD karşılığında alım yapabileceğim bir ekran çıkıyor ve 18 dolarlık alım işlemi gerçekleştirmek için bastığımda MetaMask'a yönlendiriliyor ve burada 18 dolarlık bir harcama izni veriyorum. Ardından MetaMask bir daha açılacak ve 18 dolarlık yatırım işlemini gerçekleştireceğim. Bu süreçler uzun sürebiliyor arkadaşlar. Beklemekte fayda var. Gördüğünüz gibi açıldı ve burada da harcamayı onaylıyorum ve satın alma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi onaylandı. Son olarak size şu ekranda göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu FCFS roundundaki 100 dolarlık allocation, yani 18 dolarlık allocation almıştım ama FCFS roundunda 100 dolarlık daha alım hakkı sundu. Hızlı olanlar bu 100 dolarlık allocation'da alabildi. Yani en alt seviyeden tier sahibi olsanız da FCFS anında yüksek allocation sahibi olabilirsiniz. Bunu da bir dipnot olarak vermek istedim. Şimdi gelelim yatırım yaptığınız tokenları nasıl talep edeceğinize. Arkadaşlar yatırım yaptıktan sonra listeleme gününe kadar tokenlarınızı alamıyorsunuz. Listeleme günü geliyorsunuz, buradaki dashboard butonuna basıyorsunuz ve yatırım yaptığınız projeler böyle listeleniyor. Ve gördüğünüz gibi ben 337 adet token claim edebiliyorum. Yani o gün itibariyle. Üzerine tıklıyorum. MetaMask'ım açılıyor. Öncelikle bu MetaMask işlemi onay veriyorum ve tokenlarımı claim ediyorum. Gördüğünüz gibi tokenları claim ettikten sonra ister PancakeSwap'ta istersem de listelendiği borsaya göndererek orada satma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Bir sonraki token dağıtımı da burada yazıyor. 61 gün sonra ikinci taksitimi de buradan alabileceğimi görebiliyorum. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi platformu kullanmak son derece kolaydı ama ben platformla alakalı bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle platformun DomaKer gibi sektörün öncülerinden biriyle partnerliği var. Bu partnerlik daha çok CEO'ların birbirini tanımasıyla alakalı bir partnerlik gibi duruyor. Orada bir arkadaşlık ilişkisi var gibi duruyor. Dolayısıyla DomaKer'a gelen projeleri büyük ihtimal VPET'te de görebileceğiz. Hatta bu videonun çekildiği tarihte Tenet adında bir proje var arkadaşlar ve son derece ilgi duyulan bir proje ve bu projenin DomaKer'a özel olması planlanıyor. Ama VPET tarafında projeye olan ilgi anlaşıldıktan sonra VPET'in CEO'sunun DAO'nun CEO'suna baskı kuracağını düşünüyorum ve bir şekilde Tenet'i VPET'te de listeleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta bir beklentiniz varsa henüz fiyatlar uygunken harekete geçmek faydalı olabilir ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Benim sadece şahsi görüşlerim. VPET şu anda oldukça yeni ve ekonomik bir launchpad. Bu aşamalardan yatırım yapmak boğa döneminde bizler için oldukça kazançlı olabilir ama dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değil, benim şahsi görüşlerim. Eğer aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplıyorum. Bu video hoşunuza gittiyse, bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.